Merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni bir LibreOffice videosunda beraberiz. LibreOffice ön muhasebe çalışması yapıyorduk. Daha önceki videolarımızda formül çalışması yaparak stoktan geleni işlem türüne göre renklendirip miktarını, birimini girerek tutarını hesaplatıp eğer ödeme de girilmişse bu işlemleri yapıp alış toplamını, satış toplamını, iade toplamını, ödeme toplamını, sonra da satış bakiyesini hesaplayarak muhasebemiz ortaya çıkmıştı. Yalnız ne var? Bir adım, bir level daha ileriye gitmek istiyorum bu videoda. Nedir? Bu videoları böyle yapmamın amacı her videomu farklı amaçlı, farklı işlerinizde de kullanabilirsiniz diye arkadaşlar. Yani baştan sona birbirine entegre değil de her videomda anlattığımı siz farklı bir işinizde kullanasınız diye. Bunu niçin yapıyorum? Ben de bir işletme işletiyorum. Yaklaşık bir 28 yıllık bir tecrübem var. Bu tecrübemi hem teknik destek babında var, hem kendi işlettiğim işletme babında. Bu tecrübeyi harman ederek sorunları çözme yönünde, insanların nelere ihtiyacı olduğunu az buçuk biliyorum ama yine de siz farklı çözümlere de ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya, fayda sağlamaya önem göstereceğim. Şimdi bu videomuzda biraz formül işlerine gireceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu hazır formüller, programcılık formülleri tarzında işlemlere gireceğiz. Adım adım yapmanızı gerekiyor bu işlemleri. Ben yaptım, çalıştırdım. Bir öngörü olarak göstereyim diye. Çünkü ben formülleri burada test ediyordum bildiğiniz gibi. Şimdi şöyle diyeyim size. Burada önce ürünü bir kodla veya ürünün adıyla seçiyorum. Bana ürünün ne olduğunu burada söylüyor. Klavyeymiş. Ondan sonra bu işlemi nasıl yaptığımı ilk önce anlatırım. Ondan sonra buralara satışsa bir değer giriyorum. Miktar giriyorum. Satışın işte fiyatı diyebiliriz. Buraya da adet tarzında girebiliriz. Buraya da aynı şekilde eğer bu alışsa alış ve miktarı da böyle bir yere gireriz. Buradan bunun alış mı satış mı olduğuna karar verebiliriz. Yani biz burayı daha farklı şöyle de yapabilirdik. Alışsa alışa miktar, satışsa satışa miktar, alışsa alışa fiyat, satışsa satışa fiyat şeklinde yapabilirdik. Kafanız karışmasın. Daha farklı şekillere de sokabilirdik. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra bunun kaydetmesini istiyoruz. Kayıt başarılı dedi ve kaydetti. Bunu nereye kaydetti? Hareketlere kaydetti. Gördüğünüz gibi kaydımızı satış olarak kaydetti. Ürünleri buradan çekti. Biz bu ürünlere de aynı şekilde bir otomasyon kayıt yapabiliriz. Ama bunu daha farklı bir sonraki videoma ayırıp daha farklı bir yöntemle eksiltme ve çoğaltma yapacağım. Veri tabanına kayıt şeklinde değil de daha farklı bir şekilde yapacağım. Onu bir sonraki videoma ayırmayı düşünüyorum. Yani bu işlemleri ben nasıl yaptım? Hareketi nasıl artırdım? Onları tek tek ele alıp işleyelim isterseniz arkadaşlar. Öncelikle şu kısmı buradan listeleme bölümünü otomatik seçim nasıl yaptım? Bunu irdeleyelim biraz. Bu liste belirli bir sütundaki hücreleri listelemek için her zaman işimize yarayacaktır. Yani şurada yüzlerce veri olduğunu düşünelim. Biz bunun iki karakteriyle buna nasıl ulaşırız? Seçerek nasıl ulaşırız?
Buna bakalım. Bu formülü şu şekilde yapıyoruz. Verilerden geçerliliği seçiyoruz. Buradan hücre aralığını seçiyoruz. Boş hücreleri izin versin. Seçim listesini göstersin. Ve buradan da gidelim. Neredeki seçmek istediğimiz hücreleri seçelim. Burada kaydırdıkça uzuyor. Öyle yapmak yerine şöyle 50 diyebiliriz. Sonra da kapatabiliriz. Sonra da burada da direkt bunu yazabilirdik. Tercih size kalmış. Tamam deriz. Ve gördüğümüz gibi bu listeleme sistemimiz hazır. Listeyi çektik. Ama burada ne yapıyordu? Listeyi çektiğimiz zaman yanına ürünlerdeki işte tabi istersek satışı, alışı, KDV oranını da getirtebiliriz. İstersek sadece adını getirtebiliriz. Mesela bir listede adı, soyadı, kimlik nosu falan olabilir. Onu getirtebiliriz. Yani buradaki kodu yakaladık mı veya kimlik numarasını yakaladık mı diğerlerini getirmeyi hedefliyoruz. BLG bu kodu seçtiği zaman bizim kendi verdiğimiz kodu, ürün kodunu verdiğimiz zaman ürünün adını buraya yazdırtalım. Bunu düşey ara seçeneğiyle daha doğrusu fonksiyonu ile yapacağız. Fonksiyonlar kendi arasında blok bir formüldür arkadaşlar. İleri diyelim. Neye göre aramamızı istiyor? Bir aramaya ölçü koy diyor. Biz koda göre ara diyoruz. Direkt basarsak bunu bize verir. Burada diyor ki bir dizin seç. Biz dizin nedir? Satır ve sütunların toplu olarak bize ifade ettiği anlam diyor. Bunun sayı ve karakter olmasını seçebiliriz. Biz 2 ve olsun istiyoruz. Sıfırda. Bu bizim için yeterli. Zaten sonucu verdi bize. Klavye olduğunu söyledi. Demek ki doğru yoldayız. Tamam dedik. Klavye verdi. Değiştirelim bunu. T0 yapalım. Tencereyi verdi. Şimdi iki işlemi yaptık. Bir de şurada bir liste olayımız var. Bu liste olayını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Onu da şurada yapayım. Biraz karışıyor ama yanında yapıyorum ki hata yaptığım zaman bakayım diye. Gerçi videoyu durdurma imkanım da var ama yapılmışı da yukarısında görmekte fayda var. Biz bunu daha önce burada yaptığımız gibi veriden yine geçerlilikten burada tüm değerlerden bu sefer kriter bölümünden listeyi seçiyoruz. Bu sefer listeye bir kendimiz değer giriyoruz. Mesela girdi, çıktı, henüz boş diyelim ve tamam diyelim. Bakalım yapabilmiş miyiz? Evet, girdi, çıktı ve henüz boş. Evet, burada satışın nasıl yapıldığını da öğrenmiş olduk. Satışın, alışın nasıl yapıldığını öğrendik. Burada girdi, çıktı, henüz boş şeklinde işlem yaparak gördük. Şimdi bu yaptıklarımızı kendi asıl projemize uygulayalım. Bizim bir ürün listemiz var. Oluşturdum bunu. Siz daha farklı düzenleyebilirsiniz. B100'den başlayana bilgisayar dedim. B200'den başlayana klavye dedim. Yani klavyenin çeşitlerine göre 201, 202 gitsin diye. M100'den başlayana tencere dedim.
mutfak eşyası şeklinde M 100'den 1000'e kadar gitsin diye. Adını yazdım. Alış fiyatı, satış fiyatı, KDV oranı, satış miktarı, alış miktarı, bir de alıştan satışa düşerek stok miktarını buldum. Burada bir tane daha girelim. M 101 olsun. Buna kaşık diyelim. Satış miktarı 2 olsun. Alış miktarı, satış fiyatı 2 olsun. Alış fiyatı 3 ol. Bu 4 olsun. 18. Satış miktarı 2 olsun. Alış miktarı 7 olsun. Böyle bir ekleme yapalım. Bu eklemeyi bu şekilde yapmayacağımızı söylemiştik. Nasıl yapacağımızı ileriki bölümlerde anlatacağız. Yani şimdi bu kadarlık bilgi yeterli. Şimdi bu bizim hareket dediğimiz, stok dediğimiz kısım. Burayı sıfırlayalım. Boş olsun. Ondan sonra buraların nasıl yapıldığı ile ilgili fikir sahibisiniz. Eğer değilseniz geri dönüp videolarımıza tekrar bakmanızı da fayda var. Şimdi giriş diye bir bölümümüz olsun. Şu artıya basıyoruz. Bunu biliyoruz artık. Şu çizelgeyi en başa alalım. Bunun adını giriş olarak değiştirelim. Giriş olarak değiştirdik. Şimdi şu formüldeki ürün yönetimini şöyle alıp kopyalayalım. Bir daha uğraşmamak adına. Satırı şöyle. Ürün yönetimi demişiz biz buna. Buna biz hareket tipi diyelim. Sonra miktar diyelim. Sonra da fiyat diyelim. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Burada ürün kodunu bulalım şimdi. Ürün kodunu ürünlerden bulacağız. Verilerden ne yapıyorduk? Geçerliliğe gelip tablo eşitlemede hücre aralığını tarayıp buradan gelip ürünleri tıklayıp şöyle seçip bunu 100 yapalım. Tamam dediğimiz zaman şöyle bir bakalım ne yaptı. Evet. Bize verdi. Şimdi burayı nasıl yapıyorduk? Ürün adını nasıl buluyorduk? Düşey aradan fonksiyondan gidelim yine. Düşey ara. Yazabiliriz de aslında bunu. Ama yine böyle daha garanti oluyor gibi geliyor. Ürün kodu B5'teki ürün koduna eşit olacak ve bu satırda gidip stok miktarını, alış miktarını aramasına, KDV oranını aramasına gerek, fiyatı da aramasına gerek yok. Sadece burayı araması yeterli. Şurasını 100 yapalım yine. B2'de yani ikinci sütunda arayacak yine. Ve değerin
doğru veya yanlış isteğe bağlı 0 veya 1 diyoruz. Biz 0 diyoruz garanti olsun diye. Tamam. M101 neymiş bakalım. M100 neymiş? Tencereymiş. M101 kaşıkmış. M101 kaşıkmış. Şimdi hareket tipini bulalım. Hareket tipini nasıl buluyorduk? Satış veya alış şeklinde bir ekleme yapacaktık buna. Yine gelip geçerlilikten burada bir liste yapıyorduk kendimize. Girdi düzenini artan veya azalan sıra diyor. Bizim 2 tane olduğu için çok önemli değil. Alış, satış dememiz yeterli. Bakalım. Evet. Burada çalıştı. Şimdi satış fiyatı 5 lira diyelim. İktarda 3 tane diyelim. Şimdi biz bu kayıt tuşuna bastığımız zaman hareketlerde burayı doldurması gerekiyor. Şunun alış, bunun da satış ürün kodu dememiz yeterli. Bunu yapabilmemiz için bizim artık makro bilgilerimiz olması gerekiyor. Bizim bir makro oluşturmamız gerekiyor. Bu makroya değerler atamamız gerekiyor. Bizim makroyu oluşturabilmemiz için değerli arkadaşlar, önce araçlardan seçenekler bölümüne girip 2 işlem yapmamız gerekiyor. Bir erişebilirlik, güvenlik, makro güvenliğinden burada orta derecede yapmamız gerekiyor. Ben yüksek düzeyli makrolar kullandığım için en düşüğü seçtim. Yüksek ve çok yüksek seçersek çalışmayabilir makrolarımız. Yani bizden imzalanmış makrolar falan istiyor. Burayı okuyarak biraz da araştırılabilir. Ama orta ve düşük risklidir. Emin olmanız gerekiyor bazı şeylerden. Ama ben bunu kullanıyorum. Siz ortayı kullanabilirsiniz. Bir de gelişmişte Java çalıştırma ortamını seçmemiz gerekiyor. Bir de isteğe bağlı özellikler kısmında deneysel özellikleri etkinleştir seçeneğini ve makro kaydını etkinleştir seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Bu makro çalıştırmak için yeterli. Arkadaşlar benim aklıma başka bir şey geldi. Biz bir liste oluşturduk ama bizim aslında kullandığımız bu liste, yani burada formülümüz olan liste, yani hareket olarak biz bu listeyi değil de bu listeyi kullanacağız. O yüzden bunun adını hareket olarak değiştireceğim ve eklemeler de yapacağım. Ödeme, iade gibi o listeye eklemeler yapacağım. Onu yapayım. Hem de şunun adını değiştireyim. Hem bu arada nasıl değiştirdiğimizi de görürüz. Hareket 1 diyeyim. Tamam, kalsın o. Şu listeyi 2 kere tıklayarak hareketler diyelim. Şimdi buna farklı renkler de verebiliyoruz. Şöyle verirsek girişe yeşil bir renk verelim mesela.
hareketler, ürünler nasıl bir renk olsun? Ürünlerde siyah olsun. Bu renkleri verdikten sonra şimdi bizim hareketler bölümüne operasyon yapacağız. O yüzden şu listeyi değiştirmemiz lazım. Bu listeyi değiştirmemiz için ne yapmamız gerekir? Yine verilere gidip geçerlilikten bu listeye ekleme yapacağız. Alıştan iade satıştan iade ödeme. Başka bir şey var mıydı? Satış, alış, ödeme. Bakalım başka bir şey var mıydı? Başka bir şey yok. Şimdi durumumuz böyle olması lazım. O kadar işlem yapıyoruz. Bunu elle girme olayı beni rahatsız etti. Bunu nasıl düzeltilebilire bir bakalım. Şimdi buradaki fiyat olayını nasıl yaptım? Hemen açıklayayım. Şimdi ürünlerden çekmek istedim bunları. Şöyle girişe bir gelelim. B206 gelelim. M105 bakalım. M105. Bunu nasıl yaptım? Şöyle yaptım arkadaşlar. İkinci şart olarak da alışı ekleyeceğim. Yalnız şuradaki iade ve ödemeyi ayrı bir şey açmam lazım. Çünkü ürünlerde öyle bir bölüm olmadığı için buraya ekleyemeyeceğin arızaya geçecek. Onu sonra bu listeden çıkaracağım. Ekstra ekleyeceğim. Buradaki formülü şu şekilde yaptım arkadaşlar. Fx ile açayım bunu. Şimdi aynı şekilde alış yani şunu şöyle yapayım. Kontrol ve alışsa şuradaki Ctrl C bu sefer sütun 4 oluyor. Düşerayı az önce anlatmıştım. Şimdi ürünlerdeki yani şuradaki 4 rakamı bu D'deki 1, 2, 3, 4. Dördüncü sütuna gitti. Orayı bir tara diyorsun. Yani sıfırda doğru veya yanlışsa yani yanlışsa göster diyorsun. Doğru dersen başka bir satırı gösterebiliyor. O yüzden yanlış tercih ediliyor. Yani sıfır tercih ediliyor. Tabi tarıyorsun. A'dan başlıyorsun A4'ten. B 100'e kadar. Yani bunu 500.000 yapmak elinizde. Burası da alışsa yani neredeki alışsa bizim girişteki D'deki alışsa git oradaki dördüncü satırı yokla. Dördüncü sütunu yokla ve bana değerini getir diyoruz. Burayı anladık sanırım. Yani D5 alışa eşit olacak. D5 satışa eşit olacak. Yani orada değiştirdiğimiz zaman alış satışı buradaki rakamlar değişecek. Şimdi tamam diyeyim. Şurayı M100 ama alış diyeyim. M100 ama alış.
girişe bir gelelim. Ürünlere bir gelelim. M100 yine bize satışı gösterdi. Bunun temel nedenine bakalım. Yani arıza nedenine, temel arıza nedenine bakalım. Niye bize öyle yaptı? Gelelim tekrar buraya. A4 D100 ile şimdi D100 ile 3. satırı yokla diyoruz. D100 ile 4. satırı yokla diyoruz. Alışa eşitse. Şimdi şöyle yapalım. M200 diyelim. Burayı da satış yapalım. M100'e alış yapalım. Programımız bir önceden formüle takıldı. Arızası yok. B200 alış B200 alış 2 arkadaşlar. Programımızdaki formülümüz doğru çalışıyor. Burada alış satış haricindekileri şey dersek yok hükmünde değere geçecek. Yani bunları iptal edeceğiz. Onlara başka bir iadelere ayrı, ödemeye ayrı bir satır açacağız. Onlara elimizle gireceğiz. Belki iadeleri ileride fatura toplam veya ona benzer başka bir şeylerle bir yoklama yapabiliriz. Ama iade çok az olur. Yani işlem hacminde çok az olur. Diğer tabi alıştan ve satıştan. Ödeme de her halükarda bir yerden bir ödeme alacaksınızdır. Ona ayrı bir menü açılıp buradan yoklanabilir ya da buraya hiç karıştırılmayabilir. Çünkü ödeme başka bir menüden yapılabilir. Ama biz şimdilik buradan yapacağız. Sonra ayırabiliriz. Onu deneyeceğiz. Haliyle formülümüz çalışıyor. Sistemimiz de çalışıyor. Kayıt biraz makrosu uzun ve anlatımı uzun olacağı için ona ayrı bir video açmaya karar verdim arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Takip ettiğiniz için, önerdiğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımdan bunu görüyorum. Ama daha da fazla kitlelere ulaşabilmek için önerin, izleyin, kullanın. Siz ne kadar problem yaşayıp bana dönerseniz ve beni bu konuda yönlendirirseniz beni memnun edersiniz. Çünkü kullanıyor olduğunuzu görürüm. Ücretsiz bir yazılım ve mükemmel bir yazılım. Eksileri yok. Tabii olması gereken şeyler elbette daha da olması gereken şeyler eklenecektir. Mesela şu anda bir güncelleme geldi ben programı anlatırken. Ama ben güncellemedim. Bitince güncelleyeceğim. Böyle bir program. Kullanın ve arkadaşlara tavsiyede bulunun. Abone olun değilseniz abonelik için diğer arkadaşlara tavsiyede bulunun. Sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.